Son birkaç gündür eski Saigon görüntülerime bakıyorum. Ve garip bir şey fark ettim. 3 yıl içinde değişen sadece şehir değilmiş. Sanırım ben de biraz değiştim. Hem şehir değişmiş, hem de benim şehre bakış açım değişmiş. Saigon zaten hiçbir zaman durağan bir şehir değildi. Ama son 3 yılda gerçekten çok hızlandı gibi hissediyorum. Bazı sokaklara birkaç ay gitmeyince geri döndüğümde tanıyamıyorum bazen. İlk geldiğimde boş olan arsaların çoğunda şimdi dev binalar var. Küçük yerel dükkanların yerinde modern kafeler açılmış. Özellikle expat bölgelerinde şehir başka bir yere dönüşüyor gibi. Mesela Tao Dien tarafı. İlk geldiğim zamana göre çok daha kalabalık hissediliyor şimdi. Daha fazla yabancı, daha fazla kafe, daha fazla global bir şehir havası var. Ama ne yalan söyleyeyim, bazen o eski dağınık hissi özlüyorum. Gerçi işin ilginç tarafı şu. Şehrin biraz derinine inince hala aynı Saigon'u görüyorsunuz. Aynı plastik sandalyeler, aynı sabah telaşı, aynı motor karmaşası, trafik, gürültü, koşturmaca. O yüzden bazen düşünüyorum da belki de değişen şehir değil. Belki değişen benim bakış açım. Çünkü ilk geldiğimde dikkat ettiğim şeylerle şimdi dikkat ettiğim şeyler tamamen farklı. Elbette bu kadar yıldan sonra bir göz aşinalığı olduğu için pek çok şey daha doğal, daha normal gelmeye başladı. Şimdi fark ediyorum ki en sevdiğim şeylerden biri aynı kafeye tekrar gitmek olmuş. Zaten bu yüzden de yeni bir mahalleye taşıma kararı almıştım ki önceki videoda paylaşmıştım. Bu konfor alanından çıkmak istemiştim. Evet, müdavimlik güzel bir şey. Türkiye'deyken de bunu severdim. Ama yeni bir ülkedeyseniz, farklı bir coğrafyadaysanız biraz yeni şeyler denemek, yeni mahalleler görmek, yeni insanlar tanımak, yeni kültürler görmek gerekiyor. Eskiden şehrin hızını çok seviyordum. Gerçi hala seviyorum ama artık aynı zamanda sabahın 6'sındaki o sessizlik de hoşuma gitmeye başladı. Türkiye'ye her gittiğimde bunu daha net hissediyorum aslında. Çünkü bir süre uzak kalınca buradan bazı şeyleri daha iyi görüyorsun. Ama bunu tam anlatmak da zor. Mesela burada hayat kolay mı? Mesela burada hayat kolay mı? Bence her zaman değil. Expat hayatı bazen dışarıdan göründüğü kadar keyifli olmuyor açıkçası. Ama bir şey fark ettim. İnsan bir yerde gerçekten kendi ritmini kurmaya başlayınca o şehirle arasında garip bir bağ oluşuyor. Sanırım benim Saigon'la ilişkim biraz buna dönüştü artık. İlk günkü heyecan değil belki ama daha derin bir şey. Bu şehirde hayat çok katmanlı. Yüzeyde kaos var evet, derininde ise bir ritim. O ritmi bir kere yakaladığınızda bırakmak zorlaşıyor. 3 yıl daha burada olur muyum? Gerçekten bilmiyorum. Şu an için cevabım evet. Belki siz de hayatınızda böyle bir şehir hissetmişsinizdir. Hani ayrılmak isteseniz de tam ayrılamadığınız bir yer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.